Koca ayak efsanesi gerçek mi? İnsanoğlu yeryüzünü fethetti. Kıtaları, okyanusları ölçtü, biçti. Fakat yine de dünyada henüz içine tam olarak girilmemiş öyle geniş ormanlar var ki buralarda neler olup bittiğini anlamak uzaya çıkmaktan daha zor. Bir koca ayak bilmecesidir gidiyor. Nedir bu? İnsan mı? Hayvan mı? Yoksa biz dünyalıların aklının alamayacağı başka bir varlık mı? Son yıllarda koca ayak ile ilgili öyle olaylar görüldü ki bu bilmece çözülmek şöyle dursun daha koyu bir esrar perdesine gömüldü. Koca ayak olduğu iddia edilen varlığın gözlemleri yaratığı çeşitli şekillerde çoğunlukla büyük, kaslı, iki ayaklı, maymun benzeri ve kıllı bir yaratık olarak tanımlar. Kabaca 1.80'li 2.7 metre uzunluğunda siyah, koyu kahverengi ve koyu kırmızımsı saçlarla kaplıdır. Bazı tanımlarda yaratıkların boyu 3 ile 4,5 metre arasına kadar değişir. Yine bazı iddialara göre görülen gözlemlerde koca ayak insan benzeri olarak tanımlanmaktadır. Koca ayak araştırmacısı ve film yapımcısı Todd Standing'in gibi koca ayağı kayıt altına aldığını söyleyen pek çok insanın gösterdiği kanıtlar hiçbir şekilde bilimsel olarak doğrulanamamıştır. 1975 Dallas, Oregon'daki birden fazla kişi büyük bir maymun gördüklerini söyleyerek şerifi aradılar ve kolluk kuvvetleri söz konusu yaratığı bir uçurum benzeri yerde sıkıştırdı fakat öldüremediler. Buna sebep de varlığın hayvandan çok insana benzemesiydi. O sırada varlık kendini uçurumdan aşağı attı ve kayboldu. Yaygın tanımlamalar ayrıca geniş omuzları, görünür boynu ve uzun kollarını da içerir. Uzmanlar dik duran bir ayının muhtemelen yanlış tanımlaması olarak bunların görüldüğünü söylemektedir. İddia edilen bazı gece gözlemleri yaratığın gözlerinin sarı veya kırmızı renkle parladığını da belirtir. Bununla birlikte göz farı insanlarda veya bilinen diğer maymunlarda mevcut değildir. Ve bu nedenle ormandaki gözlemlerin göz farı için önerilen açıklamaları arasında tünemiş baykuşlar, rakunlar veya opossumlar bulunur. Kuzey Kaliforniya'daki Koca Ayak Keşif Müzesi'nin sahibi Michael Rux, koca ayağın kokusunu aldığını iddia ederek ölü hayvanlarda yuvarlanan ve çöp çukurlarında etrafa sarkan bir kokarca düşünün. Böyle ağır ve çekilmez bir kokusu var dedi. Yaratığın adının verildiği devasa ayak izlerinin de 6.10 santimetre uzunluğunda ve 200 milimetre genişliğinde olduğu iddia ediliyor. Bazı ayak izleri de pençe izlerini içeriyor. Bu da onların 5 ayak parmağı ve pençeleri olan ayılar gibi bilinen hayvanlardan geldiklerini gösteriyor. Kuzey Amerika kıtasındaki yerli kültürlerin çoğu ormanda yaşayan gizemli yaratıkların hikayelerini içerir. Ve antropolog David Dankling'e göre bu efsaneler çağdaş koca ayak raporlarından çok daha öncedir. Bu hikayeler hem bölgesel olarak hem de aynı topluluktaki aileler arasında ayrıntıların benzerliği ile ilgi çeker. Kaliforniya'daki Tül Nehri Kızılderi Rezervasyonu'nda Painted Rock adlı bir yerde bir grup yakut tarafından yaratılan petrogliflerin bazıları aile adı verilen bir grup koca ayağı tasvir ettiği iddia edilir. Yerel kabileler gliflerin en büyüğünün kıllı adam olarak adlandırırlar ve 500 ile 1000 yaşları arasında olduğu tahmin edilmektedir bu resimlerin. Kaliforniya'daki 16. yüzyıl İspanyol kaşifleri ve Meksika yerleşimcileri geceleri kamplarına takip ettiği iddia edilen büyük yaratıklar olan Los Vigilantes Oscuros ya da karanlık gözlemciler hakkında hikayeler anlatır. Ekolojist Robert Pyle, çoğu kültürün halk tarihinde insan benzeri devlerin hikayelerine sahip olduğu ve yaşamdan daha büyük bir yaratığa olan ihtiyacı ifade ettiğini savunur. Her dilin bu tür efsanelerin yerel versiyonlarında yer alan yaratık için kendi adı vardır. Birçok isim vahşi adam ya da kıllı adam çizgileri boyunca bir anlam ifade eder. British Columbia'sının
Lightened Nuts and Pummels'taki şef Michel, 1898'de Charles Till Tuta böyle bir hikaye anlatır. Yaratığa bir Salisa'nın adı verilmiştir. Yani vahşi adamlar Sekawaya ya da bizim bildiğimiz adı ile Sasquatch. Kızılderili ve Eskimoğulların kuşaktan kuşağa anlatılan hikayelerinde yarı insan, yarı maymun, kıllı, dev bir yaratıktan söz edilir. Eskimoğulların Torail adını verdikleri çiğ et yiyen dev yaratıkların atalarıyla beraber yaşadıklarını anlatırlar. Aynı yaratıkların Alaska'da da yaşadığından söz edilir. Tin Mancer olayının geçtiği İngiliz Kolombiyası'nda Kızılderililer tamamen kıllı, boyları 2 metreden uzun, insan-maymun arası yaratıkların yaşadığına inanır. Bazı kırsal kesim yerlileri Betigo adını verdikleri, insanları kaçırıp yiyen dev canavarlardan söz ederler. Sonuç olarak Amerika'nın her köşesi bu tür inançlarla ve hurafelerle doludur. Ulumalar, çığlıklar, inlemeler, homurdanmalar, ıslıklar ve hatta sözde bir dil biçimi gibi iddia edilen seslendirmeler bildirilmiştir. Bu iddia edilen seslendirme kayıtlarından bazıları emekli Amerikan donanması kriptolojik dil bilimcisi Scott Nelson gibi kişiler tarafından analiz edilmiştir. 1970'lerin başlarından itibaren Sierra Nevada dağlarında kaydedildiği söylenen ve Sierra sesleri olarak adlandırılan ses kayıtlarını analiz ettiler ve kesinlikle bir dil, kesinlikle insan kökenli değil ve sahte olamaz dediler. Les Stowett, Sorvi Ormanı çekerken vahşi doğada duyduğu garip bir seslendirmeden bahseder ve primat kökenli olduğunu düşündüğünü belirtir. Diğerleri gibi Kocaay'a atfedilen seslerin kaynağının ya aldatmaca ya da muhtemelen baykuş, kurt, şakal ve tilki gibi bilinen hayvanlar tarafından yanlış tanımlandığı ve üretildiği iddia edilmektedir. Ama bunun dışında açıklanamayan sesler de mevcuttur. We're in for a night, Bill. You try and talk to this. Might be liking you. 14 Ağustos 2008'de Kuzey Georgia'da bir çift koca ayak avcısı olarak tanınan Matthew Wellington ve Rick Dyer, yaratığın cesedini ormanlık bir alanda bulduklarını ve hala hayatta olan birkaç benzer yaratığı da tespit ettiklerini söylediler. Tüylü, yarı insan yarı maymunun karkası 231 santim boyunda ve 500 kilodan daha ağır olduğu da söylendi. Ancak ikisi kalan yaratıkları korumak için keşiflerinin yerini tam olarak açıklamadı. Kuzey Georgia Koleji Biyoloji Başkanı ve Dahlonega'daki Eyalet Üniversitesi Başkanı Tom Nielsen, buluş üzerine dünyanın yeni bir türe hayran kalacağı konusunda oldukça şüpheli olduklarını söyledi. Bu grubun web sitesindeki bir fotoğrafta büyük bir dondurucuda gösterilen maymun benzeri bir yüzü olan kıllı bir yaratığın vücudu görülmekte. Yazılı bir açıklamaya göre ikili
keşfi önce bir internet radyo programı olan Sasquatch Dedektif'te duyurdu. Dyer, 1971'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da zor, efsanevi yaratığı arayan koca ayağın CEO'sunu aramaya atıfta bulunarak cesedi doğrulamaya izin vereceğimiz tek kişi gerçek bir koca ayak avcısı olan Tom Biscarsi'dir dedi. Açıklamada vücut üzerindeki DNA testlerine başlandığı ve moleküler biyolog, antropolog ve paleontologlar da dahil olmak üzere bilim adamları tarafından vücut üzerinde kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılacağı belirtildi. Üniversite profesörü Nelson, son yıllarda yeni hayvan türlerinin keşfedildiğini ve bilimde her zaman yeni bir şeyin olasılığını kabul ettiklerini de söyledi. Ancak Blue Ridge dağlarında ve Appalachia Trail'in eteklerine ev sahipliği yapan bu bölgede 2,5 metrelik bir yaratık ailesinin şimdiye kadar avcılardan, yürüyüşçülerden ve bu yol üzerinde hareket eden kişilerden görülmeden kaçabileceğini düşünmek, hayal gücünün sınırlarını resmen zorlamak olurdu. Grup, hayvanın erkek olduğunu, kırmızımsı saçları ve siyahımsı gri gözleri ve insan benzeri ayakları, elleri ve dişleri olduğunu söyledi. Ne yazık ki o günden sonra yapılan test ve verilere dair net bir veri açıklanmadı. Bu sebeple dosya, sahte bir ceset denilerek her zamanki gibi boş ve karanlık raflarda yerini aldı. Bütün bu iddialar bir yana bazı TikTok kullanıcıları Amerika'daki milli parklarda vahşi insanların ve yamyamların olduğuna dair bir teori ortaya attı. Amerika milli parklarında vahşi insanların ve yamyamlığın yaygınlığı hakkında bir dizi TikTok videosu, Twitter ve Reddit paylaşımı dikkati çekti. Tennessee'deki milli parklarda ve başka yerlerde vahşi insanlar, hatta yamyamların var olabileceği sorusu korkunç bir şehir efsanesi gibi yayıldı. Ama sorunun temelinde kaybolan yüzlerce insan vardı. Şubat ayının başından itibaren TikTok kullanıcılarından bazılarının yanı sıra Amerika milli parklarında, özellikle Tennessee'de sözde vahşi insanların varlığı tartışmaya başlandı. Bu iddiaların en sağlam kanıtlarından biri doğa korucularının yaptığı araştırmaya göre milli parklarda her yıl 1600 kişiye yakın insanın kaybolduğu yönüydü. Bunlar içinde intihar edenler, bir kaza sonucu ölüp cesedinin vahşi hayvanlar tarafından parçalananlar olduğu gibi geride hiçbir iz bırakmadan yok olan insanlar da vardı. Tennessee dağlarında kaydedildiği söylenen rahatsız edici bir video bu yamyamlık iddialarını arttırdı. Videoda ismi verilmeyen avcı olduğunu söyleyen kişi, Tennessee'deki insanlar her şeyi yemeye çok alışkın oldukları için birbirlerini yememeleri için de hiçbir nedenin olmadığını savundu. Ve bu sadece söylenmiş basit bir şaka değildi. Bölgenin tarihine baktığımızda eski açlık ve kıtlık zamanlarında bu bölgede yamyamlığın cidden var olduğunu görmekteyiz. Milli parklardaki kayıplarla ilgili bir makale için Dinah Brown, kriptozoolog David Paulus ile bir röportaj yaptı. Paulus, eski bir polis dedektifi ve Kayıp 411 kitabının yazarı. Garip kaybolmalar ve onları birbirine bağlayan sözde olası kalıplar hakkında bir dizi yazmıştı. Paulus, raporlarda ve dava dosyalarında rahatsız edici eğilimler ve basit anlatımla anlaşılamayacak olaylar bulunduğunu iddia etmekteydi. Ancak milli parklardaki vahşi insanları suçlamak yerine Paulus bunu başka bir şeye indirgiyor. Peki bunca insan nasıl kayboldu ve hala kaybolmaya devam ediyor? Bundan kim sorumlu? Vahşi yamyam insanlar mı, koca ayaklar mı, Wendigolar mı ya da uzay portalları mı? Nihayetinde Paulus açıkça söylenmeden Kuzey Amerika ormanlarında yaşadığı iddia edilen folklorik yaratık, koca ayak ya da Sasquatch hakkındaki teorilerin kayda değer bir ihtimal gibi göründüğünü söylüyor. 2021'de sosyal medya platformlarında dolaşan hesaplara göre her yıl milli parklarda yaşayan vahşi insanların veya yamyamların ellerinde çok sayıda insan kayboluyor.
İnsanlar doğaüstü ya da paranormal teorileri uygun açıklama olarak kullansalar da şöyle bir gerçek var. Muhtemelen milli parklarda yaşayan bilinmeyen pek çok insan var. Sonuçta Amerika arazisinin %3.4'ünü kapsayan 423 milli park alanı var. Ve bu büyüklükteki alanlarda gözlerden uzak, vahşi doğada hayatta kalmak isteyen birçok insan bulunmakta. İnsan benzeri bir şekilde oturma yeteneğini sergileyen siyah bir ayı, gözlemler için çeşitli açıklamaları önerir. Ve koca ayağın sözde gözlemcilerinde mevcut hayvanın yanlış tanımlandığına dair varsayımlar vardır. Bilim adamları, tipik olarak gözlemleri, aldatmacalara ya da bilinen hayvanların izlerine, özellikle kara ayıların olduğu iddia edilen ayak izlerinin görülmesini bu yanlış anlamaya bağlar. Ana akım bilim adamları Amerikan kara ayılarını uzaktan gören gözlemcilerin yoğun yeşillikler içinde olduklarını veya zayıf aydınlatma koşulları içerisinde olduğunu ve çoğu koca ayak gözlemcileri için muhtemelen bir suçlu olduğunu teorileştirmiştir. Ek olarak siyah ayılar genellikle bir yaralanma sonucu dik yürürken gözlemlenmiş ve kaydedilmiştir. 2007 yılında Koca Ayak Saha Araştırmacıları Örgütü genç bir koca ayağı gösterdiği belirtilen fotoğrafı ortaya koydu. Ancak Pensilvanya Oyun Komisyonu fotoğrafların uyuzlu bir ayı olduğunu iddia etti. Dik dururken yetişkin siyah ayılar kabaca 1,5 ve 2,1 metre uzunluğundadır ve boz ayılar kabaca 2,4 ile 2,7 metre uzunluğunda olabilirler. Ve her iki durumda da koca ayak gözlemcilerini rahatçana yanıltacak cüsseye sahiptirler. Bazı koca ayak gözlemcilerinin gördükleri şeyin hayvanat bahçelerinden, sirklerden ve özel mülk sahiplerinin esaretinden kaçan şempanzeler, goriller ve orangutanlar gibi bilinen büyük maymunlar oldukları öne sürülmekte. Bu açıklama genellikle koca ayak benzeri, kokarca maymunla ilgili olarak önerilmekte. Çünkü bazıları Amerika'nın güneyindeki nemli subtropikal iklimin kaçan maymunlar için kolayca yaşanılabilecek ve hayatta kalınabilecek özelliği olduğunu savunmakta. Bazen insanlar koca ayak ile karıştırılmıştır. Benzer olaylarda yaralanmalara yol açılmıştır. 2013 yılında Oklahoma'daki 21 yaşındaki bir adam kolluk kuvvetlerine koca ayağı avladığını iddia ederken yanlışlıkla arkadaşının sırtından vurduğunu söyledi. Daha sonra da tutuklandı. Yine 2017 yılında hayvan kürklerinden yapılmış kıyafetler giyen bir şaman, koca ayak gördüğünü yemin edenlerin yerel raporlarında yer aldı. Greenville Polis Departmanı'ndaki bir yetkili, kürk takım elbiseli birinin yanlışlıkla yaralanması ve öldürülmesi korkusuyla koca ayağı vurmamak için halka açık bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı. Ek olarak bazı vahşi doğada yaşayan vahşi insanlar da koca ayak gözlemleri için başka bir açıklama olabilir. Ünlü bir hikaye olan Navidad'ın vahşi adamı 19. yüzyılın ortalarında Doğu Teksas'ın vahşi doğasında dolaşan, yerel sakinlerden yiyecek ve mal çalan vahşi bir maymun adamı anlatmakta. Bir arama ekibi hikayeye atfeden kaçak bir Afrikalı köleyi bu tarihte yakalamıştı. Yine 1980'lerde bir dizi psikolojik olarak zarar gören Amerikan Vietnam gazileri, Washington Eyaleti Gazi İşler Müdürü Randy Fisher'ın eyaletlerin uzak ormanlık alanlarında vahşi şekilde yaşadıklarını bildirmişti. Bazıları Paraidolia'nın koca ayak gözlemlerinde özellikle doğal ortamlardaki insan benzeri yüzleri ve figürleri gözlemleme eğilimini yapan insanlarda görülebileceğini öne sürdüler. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Paraidolia'da doğada insana benzeyen silüetler, yüzler ve tasvirler. Hani gece olduğu zaman ya da karanlıkta uzaktan gördüğünüz bir ağacı insana benzetmeniz gibi ya da bir ağacın gölgesini insana benzetmeniz gibi ya da başka bir nesneyi insana benzetme olayına denmekteydi pareidolia. Büyük ayakları tasvir ettiği iddia edilen kalitesiz fotoğrafla videolarda genellikle bu fenomene atfedilmektedir.
Koca ayağa dair en önemli unsurlardan ya da olgulardan bir tanesi de insanların yaptıkları aldatmacalardır. 1968'de gezici bir serginin parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,8 metre ölçülerinde sözde saçlarla kaplı bir humanoidin donmuş cesedi gösterilmekteydi. Ya Minnesota'daki avcılar tarafından ya da Vietnam Savaşı sırasında Da Nang yakınlarındaki Amerikan askerleri tarafından öldürülmüş olduğu söylenmekteydi. Yine bazı yaratıklar gibi bu da koca ayağın olduğunun kanıtı gibi gösterildi. Primatolog Dr. John Roy Napier konuyu inceledi ve lateksten yapılmış bir aldatmaca olduğu sonucuna vardı. Arkadaşlar, böyle aldatmacalar olduğu gibi şu anda tam olarak çözülmeyen bazı durumlar da var. Nedir bu durumlar? Yine Tibet, Himalayalarda yaşadığı varsayılan bir tür insansı yaratık olan Yeti'nin kafatasının olduğu, yani üzerinde saçlarının olduğu kafatasına ait bir kemik, kafatası kalıntısı Nepal'deki bir Budist manastırında bulunmaktadır. Bazı durumlarda bu sergilenmektedir. Fakat çoğunlukla gizli olarak kaldırılmaktadır. Avcıların tüm karşı iddialarına rağmen yapılan araştırmalar bu kanıtın gerçek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla ilgili ciddi anlamda araştırmasına izin verilmeyen kimi bilim adamları bile, dokunma fırsatı bulabilen daha doğrusu kimi bilim adamları bunun gerçek olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştir. Yine bazı koca ayak savunucuları Groves Kantz ve George Hepburn, koca ayağın soyu tükenmiş Güneydoğu Asya'da bulunan büyük bir maymun türü olan Gigantopithecus blacki'nin kalıntı nüfusu olabileceğine inanıyor. Born'a göre Gigant blacki, Bering Kara Köprüsü'nden Amerika'ya göç ederken diğer birçok hayvan türünü takip etmiş olabilir. Bugüne kadar Amerika'da Gigantopolis fosili bulunamamıştır. Asya'da ele geçen tek fosil de mandilolarda ve dişlerinde Gogin Blacki'nin hareketi hakkındaki belirsizlikleri bırakmaktadır. Kranz, G. Blacki mandibula şeklindeki tahminine göre bunlar iki ayaklı büyük dev gorillerdi. Bununla birlikte alt çenelerinle ilgili kısım herhangi bir fosilde mevcut değildi. Yüzlerce görgü tanığı ve olayın sonunda ölü veya diri bir tek koca ayağın yakalanamamış olması, koca ayak bilmecesini daha da çözülmez kılmakta. Yakalayamayanlar sadece orman köylüleri veya ormanda tatile gelmiş meraklılar olsa bir şey değil. Fakat vahşi hayvanları tuzağa düşürüp canlı olarak yakalayan en usta avcıların bile şimdiye kadar bir tek koca ayağı ele geçirmemiş olmaları gerçekten garip. 1917 yılında Amerika'da Kolombiya-Venezuela sınır bölgesinde incelemeler yapan İsviçreli yerbilimci François Delois, 1,50 metre boyunda insana ve maymuna tam olarak benzemeyen bir yaratığın cesedini buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede ölüm olayının 2 gün önce gerçekleştiği tespit edildi. Fakat nedense otopsi raporu açıklanmadı. Yıllar sonra Aralık 1968'de Amerika'da Minnesota eyaletinde buzul üzerinde bir koca ayak ölüsü bulundu. Ceset buzlanma nedeniyle bozulmamıştı. Dr. Hugh Esman ve biyolog Ivan T. Sanderson ceset üzerinde yaptıkları ilk incelemede bunun bilinmeyen insana benzeyen bir yaratık olduğuna karar verdiler. Fakat bu iki bilim adamı incelemelerini sürdürdükçe anlaşılamaz bir şey oldu. Garip yaratığın neresine el atsalar dağılıyordu. Sanki bilinmeyen bir güç bu incelemeye müdahale etmişti. Bu yaratıkların et ve kemikten oluşmadıkları kolay inanılır bir teori değil. Fakat bazı gözlemler bu teoriyi sanki doğrulamakta. Bunlardan biri yine Amerika'da Pensilvanya'da bir kadının yaptığı gözlemdir. Dağlık ve ormanlık bir bölgede yalnız yaşayan bu kadın 1974 Şubat'ında evinin eşiğinde bir koca ayakla karşılaştı. Yaklaşık 2 metreden ona ateş etti ve yaratığın tamamıyla yok olduğunu gördü. Yaratık kaçmamıştı. Olduğu yerde yok olmuştu. Yine Pensilvanya'nın Greenburg yakınlarında bir çiftlikte yaşanmış bir başka uçan daire gözlemi de koca ayaklarla ilgili gibi gözükmektedir. 25 Ekim 1973'te bir çiftçinin 22 yaşındaki oğlu Stephen, tarlanın üzerinde hızla giden büyük, kırmızı
ve çok parlak bir küre gördü. Yanına bir silah ve 10 yaşlarında 2 çocuğu alarak o yöne doğru gitti. Parlayan cismin yere konmuş olduğunu gördüler. Olayın en ilginç yönü de bu cismin yanında maymuna benzeyen, yeşil, parlak gözlü, uzun siyah saçlı 2 yaratığın duruyor olmasıydı. Stephen ve 2 çocuğu fark eden bu yaratıklar onlara doğru gelmeye başladılar. Bunun üzerine Stephen ateş etti. Fakat yaratıklar aldırmadan yaklaşmaya devam ettiler. Stephen'ın yanındaki 2 çocuk çoktan kaçmışlardı. O da ateşe devam ederken kaçmaya başladı. İşte tam bu anda yerde duran uçan daire kayboldu ve yaratıklar da Stephen'ın üzerine gelmekten vazgeçip ormana doğru gittiler ve gözden kayboldular. Bu garip ve dehşet verici yaratıklar nedir? Nereden geliyorlar? Koca ayak bilmecesi kolay çözülecek bir olay değil. Yapılan araştırmalardan bir canavarla karşılaşıldığı sonucu çıkmaktadır. Koca ayak eğer varsa ya insan ya da hayvandır. Fakat olaylar tekrarlandıkça ve özellikle yakın zamanda görülenlerde bilmeceleri ve yanlış izlenime kapılmalarıdır. Fakat bu yaklaşımlar yine de olayların tümünün açıklanması için yeterli değildir. Başka bir yaklaşım hayal görmektir. Halk çeşitli korku filmlerinden etkilenmiş olabilir. Bu tür filmlerin gittikçe çoğaldığını da unutmamalıdır. Ama bu iddiada da görüldüğü kadar basit değildir. Bu iddia ayak izlerinin varlığı açıklanamaz. İzler yeteri kadar açıktır. Daha değişik bir yaklaşım yaratıkların dev bir maymun türü olmaları veya insan öncesi yarı insan yarı benzer bir maymunla ilk araştırmacılar çeşitli yorumlar yapıyor ve belki de yeterli açıklama hiçbir zaman yapılamıyor. Olayların büyük bir kısmı insan benzeri terimi örtüyor ve bir tür tatmin yaratıyor. Bu bilinmeyen sebepler için veya görünüşteki bu tür sebepler için bir yaklaşım. Çünkü benzerlikler çok yoğun. Bütün bu olaylar gerçek olabilir ve bu olaylar tümüyle karmaşık, olağanüstü bir konuyu da aydınlatabilir. O zaman araştırmacılar için çok daha fazla bilgiye gereksinim vardır. Öylesine bir bilgi belki de bütün bu olayları aydınlatacak ve son söz olarak bu varlıkların kesin olarak olduğunun kanıtı olacaktır. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.